Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizinle böyle salçalı, bol çeşnili, baharatlı çok güzel bir kurabiye yapacağız. Önümde 125 gram tereyağı var. Oda ısısına geldi. Bir tane yumurta akını ekledim. Sarısını üzeri için ayırdım. Şimdi üzerine 125 milimlik çay bardağıyla sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyeceğim. Şu bir. Şu da 2. Ve şimdi burayı mikserle tereyağı böyle krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Şimdi şöyle tepeleme 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası ekliyorum. Benim biber salçam tatlı. Hafif acılı isterseniz acı biber salçası da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. 1 çay kaşığı da tuzum var. Çünkü benim salçam çok tuzlu. Eğer sizin salçanız tuzlu değilse bunu 1 tatlı kaşığına da çıkarabilirsiniz. Burayı şimdi tekrar karıştırıyorum. Mikserle işim bitti. Onu kaldırdım. Şöyle klasik her zaman kullandığım su bardağıyla 4 bardak un ölçtüm bu kabın içine. Tarif sonunda tam olarak ne kadar un yediğini size söyleyeceğim. Şimdi birazcık unu buraya alıyorum. Çünkü baharatları ekleyeceğim. Homojen bir şekilde karışmasını sağlayacak un. Mahlep ekliyorum. Çok fazla değil. Şöyle 1 çay kaşığı kadar mahlepim var. Karbonat kullanacağım. Yine 1 çay kaşığı. Şöyle. Susamı göz kararı koyacağım ama böyle 1 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Çörek otum da aynı şekilde. 1 yemek kaşığı gibi. Karabiber ekleyeceğim. Çok az. Çok fazla değil. Bastırmasın. Şöyle yarım çay kaşığı kadar. 1 çay kaşığı dolusu kekik ekliyorum. Ve yine şöyle yarım çay kaşığı gibi, çok abartmayayım. Biraz daha fazlası pul biber. Burayı yavaş yavaş un ekleyerek güzel bir hamur kıvamına getireceğim. Bence hamurun kıvamı tamam. Şöyle size de elime alıp göstereyim. Elimde böyle sıkıştırdığım zaman çok güzel toplanıyor ve çatlama yapmıyor hamur. Eğer unu fazla gelirse böyle topladığınızda çatlama yapar ama kıvam şahane. Bu arada en başta 4 bardak un almıştım yanıma. Gördüğünüz gibi 4. bardak undan 2 parmak unum arttı. Yani tam 4 parmak unu eklemedim. Şimdi hamuru 2 parçaya böldüm. Üzerini saracağım ve difrize kaldıracağım. Difrizde bir yarım saat bekleyecek. Ondan sonra şekil vereceğim. Çünkü ben kalıpla şekil vereceğim. Böyle hamurlarda kalıpla çalışacağınız zaman mutlaka difrizde bekletmenizi tavsiye ederim size. 30 dakikanın sonunda hamurları buzluktan aldım. Şimdi bir tanesini 2 tane yağlı kağıt arasına alacağım. Ve şekil vermek için merdane ile açacağım. O sırada bunun oda sıcaklığına gelmemesi için buzdolabının normal yerine kaldıracağız. Şöyle altta yağlı kağıt, arada hamur, üstte yağlı kağıt. Buraya hamuru alıyorum. Ve merdane ile yarım santim kalınlığında açıyorum. Sonrasında da kalıpla keseceğim. Hamurumu açtım. Şöyle 2 tane kalıp kullanacağım ben. Kesiyorum bu şekilde hamurumu. Şu kenarı biraz fazla inceltmişim. O yüzden oradan kurabiye çıkartmayacağım. Şöyle fazla olan hamurları alalım. Genelde kenarlar daha ince oluyor. Siz de bence çok kenardan almayın. Daha ortalardan yapın kurabiyelerinizi. Şu şekilde tepsiye dizeceğim şimdi. Evet, tuzlu kurabiyelerimi gördüğünüz gibi şekillendirmeyi bitirdim. Bir de şöyle küçük bir fırın kabına ince uzun yaptım. Şimdi üzerine çırpılmış yumurta sarısı süreceğim. İsterseniz yumurta sarısından sonra çörek otu, susam gibi şeyler yine serpebilirsiniz. Ben serpmeyeceğim. Böyle sade bırakacağım ve yumurtalarını sürünce hemen fırına göndereceğim. Şu ince uzun yaptıklarımın üzerine yumurta sarısı sürmedim. Parmesan rendeledim birazcık. Üstlerine parmesan bıraktım. Evet, birinci tepsiyi fırından çıkarttım. Benim fırınımda 180 derece fanlı fırında tam 16 dakikada pişti. Siz kendi fırınınıza göre kontrol edersiniz.
Kurabiyeler soğudu. Bu şekilde bir tabağa aldım. İnanın ben şu tabağı alana kadar ev halkı gitti geldi gitti geldi tepsiden yedi ve herkesten 10 üzerinden 10 puan aldı. Şöyle size yakından da göstereyim. Kıyır kıyır dokusu var. Gerçekten içindeki bütün malzemeler çok orantılı ve çok lezzetli oldu. Bu arada şöyle size onu da göstereyim. Parmesan bıraktıklarımın üstüne yumurta sarısı sürmemiştim ben. Onlar da bu şekilde oluyor. İsterseniz siz de hiçbirine yumurta sarısı sürmeden de pişirebilirsiniz. Ben de tabii ki öncesinde tadına baktım. Tadı şahane ama bu parmesanlının tadına bakmamıştım. Şimdi müsaadenizle hemen tadacağım. Şu iç dokuyu da size bir netleyeyim. Müthiş. Müthiş, gerçekten kusursuz. Bence tarifimi mutlaka deneyin.